Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Çok şükür bizde her şey yolunda. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün yine günlerden aloe vera. Daha önce size aloe vera videomda söz verdiğim gibi bugün aloe vera ile muhteşem tarifler vereceğim. Bence videoyu sonuna kadar kesinlikle izlemelisiniz. Bugün neler yapacağız? Hemen kısaca size bir anlatayım. Öncelikle yüzümüzü nemlendireceğiz, gençleşeceğiz, güzelleşeceğiz. Bunun için de yüzümüze krem hazırlayacağız. Daha sonra saçlarımızı besleyeceğiz, saç spreyi hazırlayacağız. Daha sonra yüzümüze maske yapacağız, peeling yapacağız, vücut losyonu yapacağız. Güzelliğimize güzellik katacağız. Hemen öncelikle ben lafı çok fazla uzatmadan şu ön hazırlıklarımı sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Epeyce bir aloe vera dallarım var. Şimdi bunların içerisindeki bu jellerini çıkaracağız arkadaşlar. Ben en çok bana kolay gelen yöntemi sizinle paylaşacağım. Bunları ben bu şekilde kesiyorum. Hemen size nasıl yapacağımı göstereyim. Şu şekilde bıçakla kenarından yürüyorum. Tabii bu arada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü parmağımızı kesebiliriz. Bunun bir ucundan bastırarak bu jeli tabağımın içerisine alacağım. Bakın şu şekilde çok kolaylıkla çıkıyor. Buradaki dallar epeyce bir ince olduğu için biraz zorladı ama almayı başardım. Çok ince olan yaprakları da bu şekilde kenardaki dikenlerini aldıktan sonra kesmeyen bir bıçakla ya da kaşıkla içindeki jeli çıkarabilirsiniz. Son kullandığımda neredeyse bunun bir katı daha fazla jel çıkarmıştım. Ancak şu anda yapraklar ince olduğu için bu kadar çıktı arkadaşlar. Birkaç parça da yeşillik görüyorsunuz içerisinde ama hiç önemli değil. Çünkü bunu biraz sonra blenderdan geçireceğiz. Bununla da güzel bir çalışma yapalım bakalım hep beraber. Şimdi jelimizi blenderdan geçirelim. Bu biraz sonra biraz köpürecek. Ancak köpürmüş olması çok önemli değil. Çünkü bıraktığımız zaman tekrar o köpüğü oturacaktır. Ben bunu süzgüden geçireceğim. Çünkü saçımda da kullanmak istiyorum. O sebeple süzerseniz bu aşamada çok daha iyi olacaktır. Bu şekilde hiç süzmeden de eğer saçınıza kullanmayacaksanız tabii ki kullanabilirsiniz. Bu da çok kolay bir şekilde zaten süzgüden geçiyor. Görüyorsunuz hemen geçmeye başladı bile. Biraz yeşillikler girmişti içerisine. En azından onlar süzgünün üzerinde kalsın. Daha önceki videomda paylaşmıştım sizinle. Biraz önce de söylediğim gibi bunu bu şekilde sade olarak da elinizde, yüzünüzde, vücut kremi olarak ya da saç tiplerinizde kullanabilirsiniz. Eğer birkaç gün sonra kullanacaksanız bunu cam bir kasenin içerisine alıyorsunuz, kapağını kapatıyorsunuz. Yaklaşık olarak 1-1,5 hafta gibi bir ömrü oluyor. Şu anda benim jelim çok fazla olmadı. Biraz önce de söylediğim gibi çünkü dallarım çok büyük değildi. Eğer fazla olmuş olsaydı ben bu şekilde yapıyorum. Bu da size bir fikir olsun. Şöyle bir buzluğun içerisine koyuyorum, döküyorum. Ondan sonra derin dondurucuda dondurarak kullanıyorum. Bu sayede aylarca tazeliğini koruyabiliyor. İşte banyo yapmadan önce ya da kullanmadan önce hemen bir tablet çıkarıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Hemen ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni ilk defa izliyorsanız hemen bu görmüş olduğunuz aloe veralarımla alakalı 3 tane daha öncesinden video paylaşmıştım. O videolarımı bu videomun açıklama bölümüne linkleyeceğim. Oradan girip göz atabilirsiniz. Mesela bu anne aloe vera, bu da bebek aloe vera. Bunlar o kadar mini minnacıklardı ki 3 yıldır benimle beraber yaşıyorlar ve bunların bakımıyla alakalı tüm bildiklerimi sizlerle paylaşmıştım. İşte o videoların arasında onu bulabileceksiniz. İlk önce maskemin tarifini vermek istiyorum. Siz o görüntüleri izleyin. Ben sizi burada bekleyeceğim. Bir tane salatalığa ihtiyacımız var. Hemen ortadan şu şekilde salatalığı ben bölüyorum. Bizim ihtiyacımız olan sadece yarısı. Hemen yarısını alıyorum ve bu salatalığı dilimliyorum.
Blenderımıza tekrar geçiyoruz ve doğradığımız salatalıkları blenderımızın içerisine atıyoruz. Aloe veramızdan sadece 2 kaşık koyup blenderdan bir güzelce geçiriyoruz. Yüz maskemiz hazır arkadaşlar. Özellikle böyle siyah bir kasenin içerisine aldım ki şu muhteşem rengi siz de görebilin diye. Şimdi bunu ağzı sıkı bir şekilde kapalı olabilecek cam bir kasenin içerisine alıyorum ve buzdolabında biraz önce de söylediğim gibi 1 hafta, 1,5 hafta içerisinde yüzümde krem ya da maske olarak kullanıyorum. Maskemizi ya da yüz kremimizi kullanmak istediğimiz zaman parmağımızı kesinlikle kavanozun içerisine daldırmıyoruz. Mutlaka bir kaşık yardımıyla kullanabileceğimiz miktarı avucumuza dökelim ve o şekilde kullanalım malum hijyenik sebeplerle. Öncelikle videoda da söylediğim gibi bu şekilde buzdolabına 1,5 hafta muhafaza edebileceğimizden bahsettim. Bazı kişilerden de duydum ki 3 hafta kadar bunun kendisini koruma özelliği varmış. Malum doğal ürün. Doğal ürünlerin içerisinde katkı maddesi olmadığı için çok çabuk bozulabiliyor. Ben emin olmadığım hiçbir şeyi sizinle kesinlikle paylaşmayı sevmediğimi biliyorsunuz. O sebeple ben 1,5 hafta dedim. Siz bunu tekrar bir araştırabilirsiniz. Gelelim tekrar maskemize arkadaşlar. Ben bunu nasıl kullanıyorum? Hemen sizinle bunu bir paylaşmak istiyorum. Maske olarak kullanmak isterseniz kapağını açalım. Bir tane kaşık alıyoruz. Avucumuzun içerisine kullanabileceğimiz miktarı döküyoruz. Daha sonra bunu güzelce yüzümüze masaj yaparak şu şekilde göz altlarına da sürebilirsiniz. Hiçbir yan etkisi yok. Sürüyorsunuz ve 15-20 dakika bekledikten sonra işte yüzünüzü bol suyla durulayabilirsiniz ya da duşunuzu alabilirsiniz. Ayrıca peeling olarak kullanmak isterseniz hemen bunu da bir paylaşayım. Tekrar kullanabileceğimiz miktarı alıyoruz. Avucumuzun içerisine döküyoruz. Parmağımızla yüzümüze belli noktalara bu kremimizi, daha doğrusu işte maskemizi sürdükten sonra siz neyle temizliyorsunuz bilmiyorum. Ben genellikle bu fırçamı kullanıyorum. Dairesel hareketlerle bir güzelce yüzümüze peeling yapıyoruz. Aynı zamanda hani ürününüz çok fazlaysa vücudunuza da peeling yapabilirsiniz. Krem etkisi olduğunda söylemiştim. Onu da hemen bir anlatayım size. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Tekrar elime alıyorum. Gece yatmadan önce güzelce yüzümün temizliğini, cildimin temizliğini yaptıktan sonra avucumun içine alıyorum ve güzelce yüzüme ve boyun altlarıma böyle sürüyorum ve biraz bunun çekmesini ve kurumasını bekliyorum. Daha sonra mışıl mışıl uyuyorum. Sabah kalktığımda yüzümü bol suyla duruluyorum ya da işte duşumu alıyorum. Işıl ışıl pırıl pırıl bir cildiniz oluyor. O sebeple de zaten krem amaçlı bu şekilde kullanılabilir dedim. Ama bir makyaj bazı olarak kullanamazsınız. Sonuçta içerisinde salatalıklar var. Onları zaten elinize alınca böyle pütür 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 ettiğini göreceksiniz. Ayrıca paylaşmak istediğim başka neler vardı? Test arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Yapmış olduğum ürünleri mutlaka bir test etmenizi öneriyorum. Çünkü bir takım kişiler biliyorsunuz bazı ürünlere karşı alerjisi olabiliyor. Bunu da aynı saç boyalarında yapıldığı gibi o şekilde yapıyoruz. Mesela minik bir dal koparıyoruz. Bileğimizin içerisine sürüyoruz. 15-20 dakika bekliyoruz. Biliyorsunuz ki saç boyalarında da onu önerirler. Ya kulak arkasına biraz sürün ya da bileğinizin içine sürün. Bu süreç içerisinde eğer kızarıklık olmadıysa bu ürüne karşı alerjiniz yok demektir. Ancak şu var ki burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı kişilerin cildi çok aşırı derecede hassas olabilir ya da cilt problemi olabilir. Kesinlikle onlar da doktoruna sormadan bu benim yapmış olduğum kozmetik ürünleri kullanmasınlar diye öneriyorum. Şimdi bu maskemizin nelere faydası oluyor? Öncelikle yüzümüzün temizliğinde çok etkili. Cildimizin nefes almasını sağlıyor. O kadar böyle fresh bir yapısı var ki zaten şey gibi hissediyorsunuz. Ya ben spadan çıktım gibi falan hissediyorsunuz. Derinlemesine nüfuz ederek gerçek manada o aloe vera'nın jelinin cildinizi güzel bir şekilde besleme özelliği var. O amaçla vücudunuzda, yüzünüzde hiç korkmadan bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Geçelim şimdi kremimize. Ben burada birebir ölçü kullanıyorum ve Hindistan cevizi kullanacağız.
Hemen ilk birebir ölçümüzde, isterseniz siz çok daha fazla hazırlayabilirsiniz. Kavanozumun içerisine hazır Hindistan cevizi erimiş olduğu için bu gerçekten çok büyük bir şans. Çünkü donmuş olsaydı biraz daha zorlanıyorsunuz. O zaman mutlaka mikser kullanmanızı öneririm. Ya da küçük bir blenderdan da geçirme imkanınız olursa çok daha kolay olacaktır. Ben 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağımı koydum. 2 yemek kaşığı aloe veramdan koyuyorum. Bu iki karışımı güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Body lotion'umuz hazır arkadaşlar. Bunu bu şekilde ağzı kapalı yaklaşık olarak 1-1,5 ay boyunca buzdolabında daha uzun bir süre muhafaza edebilirsiniz. Bunu yüzünüzde de kullanmanızda hiçbir mahsur yok. Çünkü ben kendim kullanıyorum. Yapmış olduğum kremi şöyle bir yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi kaşıkla giriyorum. Gördünüz mü? Bildiğiniz normal bir sertliğe ulaştı. Buzdolabında beklettim çünkü. Sırf bu hem yüz hem vücut kremini sizinle paylaşabilmek için ben bütün hazırlıklarımı, tariflerimi dün hazırladım arkadaşlar. Şimdi bunun kullanımını sizinle paylaşacağım. Öncelikle yüzümüzde kullanıyoruz. Daha sonra vücut losyonu olarak kullanıyoruz. Bir açacağım şimdi tekrar. Oldukça sertleşmiş bir tabaka halinde ama altında da biliyorsunuz ki Hindistan cevizi yağı var. Bunu biraz kaşığımla ben inceltiyorum. Çünkü yüzümde kullanacağım az sonra. Siz de görün diye. İnanın yüzüme hiçbir şey sürmedim. Şu anda sadece yüzümde rimel var, bir de ruj var. Ne allık, ne fondöten. Hiçbir şey yok çünkü bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu da şu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bir saniye hemen bir aynamı alayım şöyle. Ay sarı da bana pek yakışmış ayol. Hiç aslında sevdiğim bir renk değildir ama. Bu arada bunu ben Mudo'dan almıştım. Şimdi dolap hesabında satacağım onu. Evet, bahsettiğim gibi arkadaşlar şöyle biraz ezdim onu. Çok hafif elime alacağım. Yağıyla birlikte böyle karışık karışık geldi. Şöyle bırakayım. Bunu yüzüme dairesel hareketlerle yediriyorum. Bakalım ne kadar ışıldayacak. Umarım oradan görüyorsunuzdur. Durun şöyle yapayım. Daha mı iyi göreceksiniz bilmiyorum ama şöyle avucumuzu alıyoruz ve yüzümüze şu şekilde uyguluyoruz. Daha sürer sürmez cildinizi ışıl ışıl yapıyor ve çok çabuk çekiyor cildiniz onu arkadaşlar. Yani bunu gece yatmadan önce sürebilirsiniz. Makyaj bazı olarak sürebilirsiniz. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz şekilde. Duştan sonra tüm yüzünüze, tüm vücudunuza sürebilirsiniz. Göz altlarınıza da sürebilirsiniz. Çünkü göz altındaki bu ince kırışıklıkları bu kremimiz gerçek manada yok ediyor. Daha önceki videomda da bahsetmiştim size. Benim boynumun altından bir operasyon geçirdim ben. Belki videolarda fark ettiniz diyeceğim ama hiç şimdiye kadar yazan olmadı. Benim buram biraz çöküktür ve burada 3-4 tane dikiş var. Ancak o dikiş kendim bile göremiyorum. Çünkü bu kremden sürekli olarak operasyondan sonra kendime geldikten sonra yapıp kullandım arkadaşlar. Çok etkili. Ellerinize de sürün. Yani tüm yüzünüzde, vücudunuzda sürebilirsiniz. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama bayağı ışıl ışıl bir yüzüm oldu. Sürer sürmez böyle aydınlandı ve görüyorsunuz zaten durumu. Şimdi bunun nelere etkisi var? Hemen bunu sizinle bir paylaşayım. Birincisi söylediğim gibi ince kaz ayakları kırışıklıklarında çok etkili. Neredeyse yok ediyor. O kırışıklıkları hem açıyor hem de içini dolduruyor. Yani aloe vera'nın içerisinde ki kolajeni arttırma özelliği olduğu için. İkincisi yüzünüzü belli bir aşamadan sonra yumuşacık yapıyor. Aynı zamanda ellerinizi ve vücudunuzu da vücut elastikiyetiniz artıyor. Özellikle doğum lekeleri, güneş lekesi bunların üzerinde çok etkili. Bir de şu var ki hani yüzümüzde belli noktalar biraz daha açıktır. Böyle renk problemi vardır ya, bu renk problemini ortadan kaldırıyor. Renginizi eşitliyor. Yani böyle ışıl ışıl güzel bir yüzünüz oluyor. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama umarım iyi ve net bir şekilde görüyorsunuzdur arkadaşlar. İşte kremimizi de anlattıktan sonra şimdi geçelim saç spreyimize. Benim böyle küçük bir püskürtme şişem var. Ben genel anlamda bunu kullanıyorum. Hani çok fazla hazırlamayın. Çünkü bunun kullanımı en fazla biliyorsunuz buzdolabında
1,5 hafta taze taze hazırlarsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Şimdi bu püskürtme şişemin görüyorsunuz şöyle yarısına kadar su doldurdum. Bunun üzerine yine birebir ölçü hazırlıyoruz. Aynı su kadar da aloe veramdan ekleyeceğim. Şişenin girişi çok dar olduğu için ben şöyle huni kullanıyorum. Huniyi koyacağım ve birebir ölçümde aloe veramı ilave edeceğim. Saç spreyimiz hazır arkadaşlar. Ben saç spreyini nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Hemen onu da anlatayım. Özellikle saç maskesi olarak kullanabilirsiniz. Bunu yapacağınız işlem şimdi yapmayacağım ama şöyle saçlarınıza bir güzelce püskürtüyorsunuz. Özellikle deri probleminiz, deri dökülmeniz varsa, çok fazla kepeklenme varsa, saç dipleriniz çok fazla kuruysa ya da saç uçlarınız bir güzelce saçımızın dibine şöyle ellerimizle masaj yaparak hem bu anlamda kan dolaşımını hızlandırmış oluyoruz ve saç uçlarımıza yedirerek sürüyoruz. Ve yaklaşık olarak bir yarım saat kadar beklerseniz daha iyi olur bence. Daha sonra girip duşunuzu alıp normal işte kullandığınız şampuanlarınızı kullanıp saç bakımınızı tamamlıyorsunuz. Ayrıca bir de şöyle bir durum var ki Zara'nın saç problemi var. Hiçbir şekilde ve her defasında çok büyük bir problem oluyor. Çünkü çocuğun saçları ince telli olduğu için, belki daha bebek saçları olduğu için düğüm oluyor arkadaşlar. O düğümleri aşmakta da gerçekten çok etkili. Biraz saça sıkıyorum, ondan sonra tarıyorum. Gerçek manada böyle yağ gibi aktığını görüyorsunuz. Bunun nelere faydası var? Biraz önce söylediğim gibi kepeğe faydası var. Saçınızı nemlendiriyor, saçınızı besliyor, ışıl ışıl yapıyor. Daha ne olsun, bence hepsini yapıp kullanalım. Umarım videom size faydalı olmuştur. Eğer benim bu tariflerimi denerseniz lütfen videomun altında paylaşın. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, daha sonra videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca her zaman söylüyorum, yorumlar YouTube için çok önemli. Videomun altında minnak bir kalp bırakırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.